Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Antakya'mızın harika lezzetlerinden biri olan Arapça ismiyle şıh mualla yani yeşil mercimekli zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Çukur bir kabın içerisine 2 su bardağı yeşil mercimeği alıyorum. 1-2 defa yıkayıp üzerine su ekliyorum. Üzerine geçecek kadar yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Yaklaşık yarım kilo kadar patlıcanım var. Yani 3-4 tane kadar orta boy patlıcan diyebiliriz. Alacalı şekilde soyuyorum. Soymuş olduğum patlıcanları bakın bu şekilde uzunluğuna göre 2 veya 3'e bölüyorum. Kızartma yapacakmış gibi doğruyorum bu şekilde bakın. Tüm patlıcanlarımı doğradım. Çukur bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve üzerini geçecek kadar su ekleyip üzerine bir tabak kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar acısını suya salması için bekletiyorum. Daha sonra soğanlarımı doğramak istiyorum. 2 adet orta büyüklükte kuru soğanı önce 2'ye bölüyorum. Daha sonra tekrar ortadan 2'ye bölüp bakın gördüğünüz gibi ince ince doğruyorum. Tüm malzemelerimi hazırladım bakın. Suda bekletmiş olduğum yeşil mercimeği iyicene yıkıyorum ve süzgecin içerisine alıyorum. Karıştırma kabının içine alıyorum. Üzerine daha önce doğrayıp hazırlamış olduğum kuru soğanları ve yaklaşık yarım kilo kadar domatesi yani 3 adet orta boy domates diyebiliriz. Kabuklarını soyup küp şeklinde doğradım. Onu da ekliyorum. 1 adet kapya biberi yine küp şeklinde küçük küçük doğradım. Onu da ekledim. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Birer tatlı kaşığı kadar pul biber, nane ve tuz ekliyorum. Bir baş sarımsağı soydum. Benim sarımsak dişlerim biraz iri olduğu için 2'ye 3'e böldüm. Sizin sarımsağınız küçükse bölmeden de kullanabilirsiniz. Onu da ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tabii ki sıvı yağ da kullanabilirsiniz veya zeytinyağı ve sıvı yağı da karıştırabilirsiniz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar nar ekşisi gezdiriyorum üzerine ve kaşıkla iyicene karıştırıyorum. Mercimekli harcım hazır. Tuzlu suda bekleyen patlıcanları da iyicene yıkadım ve bir süzgecin içerisine aldım. Daha sonra yayvanca bir tencerenin içerisine mercimekli harcının yaklaşık 3'te 1'i kadarını tencerenin dibine alıyorum ve yayıyorum. Bir sıra olacak şekilde patlıcanları üzerine diziyorum. Üzerine tekrar mercimekli harcın yarısını alıyorum. Tekrar yayıyorum. Kalan patlıcanları da üzerine tekrar diziyorum. Son kalan mercimekli harcı da üzerine döküyorum. Yayıyorum iyicene. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Tencerenin kenarından döküyorum tencereye. Üzerini tekrar düzeltip yemeğimi ocağa alıyorum. Kaynayana dek harlı ateşte tutuyorum. Kaynamaya başladığında ocağın altını kısıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte sebzeler ve mercimek yumuşayıp yemek suyunu çekene dek pişiriyorum. 35-40 dakika kadar kısık ateşte pişirebilirsiniz. Bakın yaklaşık 35 dakikadır kısık ateşte pişen yemeğim artık suyunu tamamen çekti ve pişti. Bakın gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Yemek sadece yağında kaldı. Bu şekilde olması gerekli ama siz sulu olmasını isterim diyorsanız bir tık sulu bırakabilirsiniz isterseniz. Yemeğimi servis tabağının içerisine aldım. Soğuk olarak servis ediyorum. Ama isterseniz sıcak olarak da tüketebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu çok pratik olan ve çok lezzetli olan yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kuşbaşı etli karnıyarık tarifimi paylaşmak istiyorum. 8 adet patlıcanımı soyuyorum videoda görüldüğü şekilde. Patlıcanın ortasına bir kesik atıyorum ve bir kabın içine topluyorum. Üzerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar sirke ve üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Bir kapakla kapatıyorum. Yarım saat kadar bekletiyorum bu suyun içinde. Daha sonra yıkayıp süzdürüyorum. Borcamı yağlıyorum. Patlıcanlarımı diziyorum. Bu işlemi tepside de yapabilirsiniz. Fırında kızartacağım için
için üzerlerini fırça ile yağlıyorum. Çevire çevire her tarafını yağlıyorum. İsterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Ben yağda kızartmayı tercih etmiyorum çünkü ağır geliyor bize. Bu şekilde daha hafif oluyor. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra 200 derecelik fırında, ızgara ayarlı fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Daha sonra maşa ile çeviriyorum ve tekrar fırınlıyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlayacağım. 2 kaşık kadar sıvı yağ ekliyorum tavama. 400 gram kadar kuşbaşı eti yıkayıp süzdürdüm. Harlı ateşte 1-2 dakika çeviriyorum. Suyunu salmaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişiriyorum. Suyunu çekti gördüğünüz gibi. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ yerine 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. 2 adet kuru soğanı ekliyorum ve birazcık kavuruyorum. Sivri biber ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. 2-3 diş kıyılmış sarımsak ekliyorum. 2 adet soyulmuş domatesi küp küp doğruyorum ve ekliyorum. Biraz daha kavuruyorum ve 1 çay bardağı su ekliyorum üzerine. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Miktarı size kalmış. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıp kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar daha pişireceğim. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Karıştırıp ocaktan alıyorum. Patlıcanlarımı görüyorsunuz gayet güzel kızardı. Daha önce çizik atmıştım ortalarına. Kaşık yardımıyla ayırıyorum. Ortalarını açıyorum. İç harcımı yerleştiriyorum. Bolcana iç harcını dolduruyorum içlerine. Üzerini domates ve biber ile süslüyorum. Sosu için 1,5 su bardağı suyu bir kabın içerisine aldım. 1 yemek kaşığı domates salçası, biraz tuz ekliyorum. Karıştırıyorum ve kenarından borcama boşaltıyorum. 200 derecelik fırında üzerini yağlı kağıt örterek yaklaşık bir yarım saat kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kuşbaşı etli karnıyarıklarım servise hazır ve lezzetli. Patlıcan yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 kilo patlıcanı alacalı şekilde soydum. 4'e bölüyorum ve tekrar 2'ye bölüyorum. Benim patlıcanlarım fazla büyük değildi. Büyükse 3'e 4'e de bölebilirsiniz. Bakın bu şekilde uzun uzun doğruyorum. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz serpip üzerine su ekliyorum. Bir tabak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar acı suyunu salması için bekletiyorum. Yayvanca bir tencerenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip biraz kavuruyorum. Daha sonra üzerine 1 adet kırmızı kapya biber, 4-5 adet sivri biberi yine uzun şekilde doğradım tohumlarını temizleyerek. Onu da içine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Yarım baş doğranmış sarımsak ekliyorum. Yine kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine süzgeçte süzdürüp iyice yıkayıp süzdürmüş olduğum patlıcanları ekleyip üzerine 3 adet orta boy kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domates ve yeteri kadar tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişiriyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yıkanmış pirinci ekliyorum. İsterseniz pirinç eklemeyebilirsiniz. Üzerine 1,5 çay bardağı sıcak su ekleyip tekrar bir karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana dek kısık ateşte pişiriyorum. Ara ara karıştırıyorum ve kapağını tekrar kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Yemeğim yaklaşık 45 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Artık pişti. Servis için hazır. Bakın gördüğünüz gibi hafif bir suyu var. Pilavla birlikte servis edebileceğiniz çok lezzetli bir yemek oldu. Kolay İmam Bayıldı tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 kilo patlıcanı alacalı şekilde soyuyorum. Ve daha sonra benim patlıcanlarım küçük küçük gördüğünüz gibi. Fazla kalın olmadığı için 3'e bölüyorum. Çok ince dilimlemeyin. Uzun olanları tekrar 2'ye kesip dilimleyebilirsiniz veya 3'e kesebilirsiniz. Tüm patlıcanlarımı dilimledim. Bir tepsinin üzerine mutfak bezi serip üzerine dilimlemiş olduğum patlıcanları dizdim. Ve bu şekilde en az 2-3 saat kadar güneşte patlıcanları bekletiyorum. Güneşte bekletmemizin nedeni kızartırken içine fazla yağ çekmemesi içindir. Ben 2 saat kadar patlıcanları güneşte beklettim.
Daha sonra kızgın yağda kızartıyorum. Hafif kızarması yeterli, çok fazla kızartmayın. Her iki tarafını da kızartıp kağıt havlu veya peçete serilmiş olan tabağın içerisine alıyorum. Yağda bir baş sarımsağı da kızartıyorum. Çok büyük diş olanları ikiye böldüm. Hafifçe kızarttım. Onu da tabağa alıyorum tekrar. Üzerinin harcı için 4 adet orta boy kuru soğanı, bakın gördüğünüz gibi soydum. Önce ikiye bölüyorum. Daha sonra tekrar ikiye bölerek ince ince doğruyorum. Piyazlık olacak şekilde. Tavamın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Patlıcanları kızarttığım için fazla yağ koymak istemiyorum. 2-3 dakika kadar soğanı kavuruyorum ara ara karıştırarak. Soğan hafif kavruldu. Üzerine 1 adet ince doğranmış kırmızı kapya biber ekliyorum. 4-5 adet sivri biber yine ince ince doğrayıp onu da ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Biberler de hafif kavruldu. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1-2 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra önceden kızartmış olduğum bir baş sarımsağı üzerine ekliyorum. Üzerine 1 kilo kabukları soyulup küp küp doğranmış olan domatesi ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekleyip 1 tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. 2-3 dakikada domatesler hafif yumuşayana dek bu şekilde pişiriyorum. Harcım hazır. Ocaktan alıyorum. Daha sonra yayvanca bir tencerenin dibine birkaç kaşık harçtan ekliyorum ve tabanına yayıyorum. Üzerine daha önce kızartmış olduğum patlıcanları diziyorum. Sonra harçtan yine üzerine yayıyorum. Üzerine tekrar kızarmış patlıcanları diziyorum. 2 sıra patlıcan dizmiş oldum. Kalan harcımın tamamını en üstüne döküyorum ve yayıyorum. Yemeğimin kenarından 1 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Ve daha sonra yemeğimi ocağa alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yemek suyunu çekene dek pişiriyorum. Suyunu tamamen çekmesi gerekli. Yemek kendi yağında kalana dek suyunu çektiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Suyunu iyice çekmiş. Artık ocaktan alıyorum. İster sıcak, ister soğuk olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli, kolay imam bayıldım. Servis için hazır. Taze fasulye kavruntusu tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 kilo taze fasulyem var. Bakın gördüğünüz gibi iyicene yıkadım. Süzgecin içerisine aldım. Fasulyeleri ayıklıyorum. 2 veya 3'e bölüyorum büyüklüğüne göre. Daha sonra tencerenin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip ocağa aldım. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Fasulyeler yumuşayana dek haşlayacağım, orta ateşte pişiriyorum. Bakın ara ara karıştırarak yaklaşık 45 dakika kadar orta ateşte fasulyeleri haşladım. Yenilebilir kıvama, yumuşaklığa geldiğinde artık ocaktan alıp süzgece döküyorum. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra bakın gördüğünüz gibi avucunuzun içerisinde fasulyeleri sıkıyorsunuz. Evet, tüm fasulyeleri sıkıp bir tabağın içerisine aldık. Aslında bu yemeği Rize'de fasulye turşusu ile yaparlar ama taze fasulye ile de yapılıyormuş. Ben de bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 2 orta boy soğanı doğrayıp tencerenin içerisine aldık. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip soğanı iyice kavuruyorum. 1 adet küçük boy havucu rendenin iri tarafıyla rendeleyip onu da içine ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Havuçlar yumuşayana dek kavuruyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum üzerine. İsterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Üzerine önceden suyunu sıkıp hazırlamış olduğum taze fasulyeleri ekliyorum. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip yeteri kadar tuz ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. 3-4 dakikada bu şekilde kavuruyorum karıştırarak. Taze fasulye kavruntum hazır.